Eskişehir'in tepesinde bir alev yanıyor. Denizcileri yol gösteren fener mi yoksa çok daha eski bir ateş mi? Cam mumlar yeniden yanarsa yolu aydınlatıyoruz sadece bir söz olmaktan çıkar ve yolun nereye çıktığını görmek zorunda kalırız. Peki Leighton High Tower tam da bu yüzden mi 10 yıldır kulenin tepesinden inmiyor? Bu videoda High Tower hanesinin gizemli kadim tarihini ve Leighton High Tower'ı konuşacağız. Elbette başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Bu kanal bir topluluk arkadaşlar. Tek başına bir yere varamaz. Her üye ve her abone bu hikayenin canlı bir parçası olarak kanalın büyümesine katkı sağlayabilir. Yahut tam tersini de başarabilir. Bu vesileyle desteğini sunanlara teşekkür ederim. Sadece kanala üye katılım sağlayarak destek sunmak zorunda değilsiniz. Abone değilseniz aramıza katılın, videoyu beğenip paylaşın, zil siknesini de açmayı unutmayın. Elbette yorumlarınızı da beklerim çünkü bu kanal ancak bu şekilde birlikte büyüyor. Şimdi başlayabiliriz. Hightower'lar kimdir? Hightower hanesi kökleri şafak çağına kadar uzanan Westeros'un en eski ailelerinin başında gelir ve eskiden beri menzilin Eskişehir'i yönetirler. Kaleleri ise kendi hane isimlerini taşıyan yüksek kuledir. Hane sözü biz yolu aydınlatıyoruz muhtemelen çift manaya sahip. Denizcilerin yolu aydınlatması ve bünyesinde barındırdıkları hisar. Andallar gelene kadar tüm ilk insanlar gibi onlar da eski inanca sahiplerdi ama sonra yedi inancına geçip Yıldızı Sept'i inşa ederek Targaryenlar gelene kadar inancın merkezi oldu. Ama Hisar Andallardan bile önce kurulmuştur. Yapı olarak Hisar daha öncesinde de mevcut olsa da Kral Utur'un ikinci oğlu Çarpık Prens Permor Hightower'ın bilgiye duyduğu aşık vesilesiyle çağırdığı alimler, büyücüler ve şifacılar burada toplandı ve onun ölümünden sonra abisi Kral Urigon bu bölgeyi o alimlere vererek Üstadlar Tarikatı'nın kurulmasına sebep oldu. O zamandan beri de hane Hisar'ın koruyucu rolünü elinden bırakmış değil. Serideki köklü ailelerin genelde böyle efsane kurucuları oluyor. Bu hane için ise bu kişi az önce bahsettiğim iki kardeşin babası olan Yüksek Kule'den Uthor'dur. Muhtemelen o dönemler soy isimleri yoktu. Zekila'nın ve Mimar Brando'nun ismi olmadığı gibi. Çünkü Avrupa tarihinde bir döneme kadar hane isimlerinden ziyade bulundukları bölgelerin isimleri ya da lakapları ön planda olurdu. Haliyle mesken edindikleri Yüksek Kule zamanla ailenin soy ismi haline gelmiş görünmekte. Uthor Eskişehir'in kralıydı ve efsanelere göre Westeros'ta düzenlenen ilk turnuva zamanında Gard Greenhead'in kızı Bakire Maris ile evlendi. Bunun dışında kendisi hakkında pek bilgimiz yok. Sadece o dönem ahşaptan olan Yüksek Kule'nin Mimar Brandon yahut oğlu Brandon'ın yardımıyla şimdiki taş yapıya dönüştürdüğü söylenmekte. Gururlu bir aile olan Hightower'ın bazılarının simya ve büyücülükle uğraştığı söylenir. Şimdiye kadar anlatan Hightower ailesi üyelerinin saçları genellikle gümüş veya altın rengindedir. Bu da akla ilk Valeria'ya getirse de ailenin eski kökenleri düşünüldü. Aynı Dane hanesi gibi köklerinin Şafak İmparatorluğundan geldiğini düşünmekteyim. Çoğu üstad ilk insanlar ile beraber Westeros'a geldiklerini söylese de üstad Yenler onlardan daha önce fısıltılı ses konuda yaşayan denizciler ve tüccarlardan geldiklerini iddia eder. Gard Greenhead içindeki insanları Dorne kolundan geçiren kişi olduğu söylendiği gibi onlardan daha önce gelen ve Westeros'ta bulunan ilk kişi olduğu iddiası vardır. Bu iddiaların hangisinin doğru olduğunu şüphesiz tespit etmek güç. Ama Şafak döneminde dar denizi geçebilecek güçlü ve sağlam gemiler olsaydı muhtemelen Dorne kolunu kullanmak zorunda kalmazlar ve ormanın çocukları da geçemesinler diye bu kolu yıkmazdı. Belki Gard ve Hightower ataları toplu göçten önce gelmiş, ortamı keşfetmiş ve daha sonra toplu göç için ön ayak olmuş olabilir. En azından Gard bu amaçlı geri dönüp insanları getirmiş olabilir. Bu arada not düşeyim. O dönemde kayık ve benzeri şeyler icat edilmedi tabii ki de iddia etmiyorum. İlla ki vardır ama tehlikeli denize geçebilecek kadar güçlü ve sağlam gemiler olmadığını düşünüyorum. Bilhassa toplu göç için milyonlarca insanı taşıyabilecek kadar büyük olanlar. Hatta savaş gemileri bile yoktu. Bunu anlamanın en bariz şekli yine menzil tarihine bakmaktır. Menzil kralı ve Eskişehir'in düşmanı olan 1. Giles Gardiner şehri kuşatmıştı. Hatta ele geçirdiği halkı köle olarak sattığı bilgisi var. Fakat Savaş Adası savunmasını geçemedi.
Muhtemelen sahip olmadığı savaş gemileri ve büyük gemiler yüzünden. Bu kadar kısa mesafedeki küçük bir adaya bile ordu çıkarıp savunmaya geçemiyorsan demektir ki deniz gücünden bahsetmek mümkün değildir o dönemde. Yalnız o dönem Westeros'ta köleliğin yasak olmadığını bilmek de ilginç bir bilgi. Hatta nispeten daha modern çağda kölelik kaldırılmış görünse de. Eskişehir'in son bağımsız kralı olan Deniz Aslanı Lymond Hightower, Demir Adaları Yüksek Kralı olan 3. Theon Greyjoy'u öldürüp demir adamların kölelik sistemini yeniden canlandırıp demir doğumluları Eskişehir'in surlarını güçlendirmede çalıştırmıştır. Lymond, Menzi Kralı 2. Gardener'ın kızıyla evlenerek tacından vazgeçmiş ve Eskişehir'i Menzi Krallığına katmıştır. Bu arada o dönem hala Westeros'ta çok eşlilik mevcuttur. Lymond, Gartland'ın kızıyla evlenirken Gartland da Lymond'un kızıyla evlenmek için kendi eşliğini bir kenara bırakmış. Yüksek Kule'nin kökenine bakalım. Yarı resmi bilgilere göre Yüksek Kule 213 metrelik surdan bile daha yüksektir. Hatta Asoyev evreninde bilinen en yüksek kuledir ve tepesinden suru görülebildiği iddia edilir. Tabi aslında Casterly Kayası hem surdan hem de yüksek kuleden 3 kat daha uzundur ama orası bir dağ kayalık tepe, insan yapımı değil. Kulenin tepesine yaklaşan denizciler için işaret ateşi yakılır ve eğer hane sancaktarlarını savaşa çağırmak isterse alevin rengi yeşile döner. Kule aynı zamanda bir çeşit güneş saati işlevi de görür. Kulenin gölgesi sayesinde şehir halkı günün hangi zamanında olduklarını bilir. Eskişehir'de Yüksek Kule'nin çevresinde zamanla büyümüş ve bugünkü halini almıştır. Her ne kadar bugün Westeros'un en ünlü ve eski yapılarından biri olsa da Hightower hanesi Eskişehir'e geldiğinde bu kule mevcut değildi. Onun yerine Savaş Adası'nda kulenin bütün temelini oluşturan siyah yağlı taştan bir yapı vardı. Bu yapının kökeni bugün dahi gizemlidir ve üstadlar farklı fikirler ortaya atmıştır. Taş, Valyria yollarını ve Volantis'in kara duvarları anımsatır. Üstad Jellicoe'nun Eskişehir ilk insanların Westeros'a gelişinden önce Valyria, eski Gis ve Yaz adaları gemileri için bir ticaret merkezi olarak başladığı iddiası olası bir Valyria kökenini destekler. Rahip Bart, Valyryalıların Westeros'a rahiplerinin dar denizin ötesindeki topraklardan insanlığın kıyametinin gelecek kâhate bulunmaları nedeniyle geldiklerini iddia etmiştir. Valyria kuramının aksine Başüstad Quilion ve kalenin Rablentçiler tarafından yapıldığını öne sürer. Üstad Theoran ise deniz taşı tahtına olan benzerliğinden dolayı Asya'nın bir denizde yaşayan canlıları olan derin varlıklar tarafından yaratıldığını öne sürer. Halk arasında bazıları ise Yüksek Kule'nin öylece ortaya çıktığına inanır. Zaman içinde temelin üstüne 15 metre yüksekliğinde ahşap bir kule inşa ederek denizcilerin yolunu aydınlattılar ve daha sonra ahşap kulenin boyu da uzadıkça uzadı ama daha ilerleyen zamanlarda evvelden bahsettiğim gibi Mimar Brandon, Yud Oğul Brandon'ın tasarımıyla taştan haline getirdiler. Şüphesiz ki kulenin inşa edildiği Savaş Adası dikkat çekici. Honeywell Nehri'nin genişleyip fısıltılı ses koyunu aktığı yerde bulunan Savaş Adası ismini nereden aldığı bilinmez ama efsanelere göre burada Hightower'lar gelip varlıklarını sonlandırana kadar ejderhalar yaşıyordu. Yüksek Kule'nin bulunduğu Taşlıada en eski kayıtlarımızda bile Savaş Adası olarak biliniyor. Peki neden? Orada hangi savaş yapıldı? Ne zaman? Hangi lordlar, hangi krallar, hangi ırklar arasında? Şarkıcılar bile bu konularda çoğunlukla sessiz kalıyor. Şimdi burada durup son kısımları inceleyelim. Martin'in hem kendi ağzından hem de kitaplarda açıkladığına göre Westeros'ta da ejderhalar mevcuttu. Zaten Savaş Adası'ndaki ejderha efsaneleri dışında başka ejderha hikayeleri de anlatılıyor Westeros'ta. Bu sebeple bu bilgilerin yanlış olduğunu sanmam ama burada kaç tane ejderha vardı tabii ki bilmiyoruz. Dikkat çekici kısımlar şunlar. Öncelikle Martin'in blogunda da açıkladığı gibi ejderhalar göçmen değildir. Bu sebeple kendiliğinden kıtalar arası dolaşmazlar. Onları birilerinin getirmesi gerekiyor. Demektir ki Valyria öncesinde de ejderha lordları vardı ve bir dönem ejderhalar ile Westeros mesken edinmişlerdi ki ben her zamanki bunların kökenini Şafak İmparatorluğu'na bağlıyorum. Diğer yandan ejderhaların sıcak bölgeleri veya mağaramsı yüksek yerleri mesken edindiğinde biliyoruz ki burada genelde volkanik bölgelerden bahsediyoruz. Savaş Adası'nın volkanik bir bölge olduğuna dair elimizde bir şey olmasa da ejderha kayasının böyle olduğunu biliyoruz ve onun üstüne de inşa edilen kale siyah taştan yapılma.
Yani alelade bir yer seçilmiş değil. Bu bölgede büyü var. Bu sebeple belki Savaş Adası da aslında sönmüş bir volkanik bölge olabilir. Zaten o tür küçük kayamsı oda ortaya çıkıyorsa volkanik hareketlilik, depremler ve benzeri şeylerin olduğu bir yer olmasını bekleriz. Burada fark ettiniz mi bilmiyorum, konumuz dışı ama Martin Westeros hiç deprem bilgisi vermemiş. Muhtemelen fark etmediği bir eksiklik. Konuya dönersek Westeros'a bir sebeple gelen ejderha sürücüleri Savaş Adası'na gelip ejderhaların ateşini kullanarak, siyah yağlı taş kullanarak yüksek kulenin temeli olan siyah labirentli yapıyı inşa etmiş. Labirentli kısım için belki Lorat'ın labirentçilerinden yardım olmuş olabilir iç tasarım için. Adanın ismi de göz önüne alındığında kanınca burası bir çeşit karakol üssü olarak yapıldı. Ejderhalar ve sürücülük konuşlandırıldı ve o dönemler savaşlar oldu. Bu sebeple Savaş Adası ismini aldı çünkü bu amaçla inşa edildi ama kiminle savaştılar? Adına ilk insanlar dediğimiz topluluk ve ejderha sürücüleri arasında mı oldu? Hayır, tamamen değil. En azından ilk zamanlar değil. Eğer zaman bilgisi doğru aktarıldı ise insanlar buraya geldiklerinde bu bölge vardı ve terk edilmişti. Sadece bir ya da birkaç ejderha yaşıyordu. Muhtemelen önceki ejderhaların çocukları. Hatta bana soracak olursanız yüksek bir ihtimal buradaki ejderha sürücüleri öldürüldü. İlk insanlar değilse geriye ormanın çocukları, devler ve elbette ki ötekiler kalıyor. Şafak çağında yahut evvelinde uzun geceden daha bahsedemiyoruz. Bu sebeple insanlar ve ötekiler hatta çocuklar arasındaki savaş ilk insanların Westeros'a gelişinden beri önceye dayanıyor gibi görünmekte. Ateş ve karşıtı buz daha o zamanlar birbiriyle savaşmaya başlamış görünüyor ve tabi olarak da bu olayları tetikledi ve sonunda uzun geceye sebep vermiş gibi. Yeryüzünün ilk imparatorundan sonra oğlu İnci İmparator hüküm sürmeye başlamıştı ve dini efsanelere göre büyük babası gecenin aslanının iblislerini uzak tutmak için 5 kale inşa etti ki o kalelerde siyah taştan yapımı yani ejderha kullanarak inşa edilmiş. Sizin anlayacağınız ejderha sürücülerin geçmişi sandığımızdan çok daha erken tarihe uzanıyor. Bu iblisler muhtemelen ötekiler ve ne oldu ise gecenin aslanın oğlu öldükten sonra ötekiler ve şafak insanları arasında çatışmalar, düşmanlıklar yaşanmış. Bu savaş adasındaki yapı da muhtemelen 5 kale ile beraber inşa edilen bir ileri karakol vazifesi gördü. Tabi Westeros'a gelen şafağın üst düzey yöneticileri hatta belki kraliyet ailesi mensupları deniz taşı tahtı gibi nice başka yapılar da yaparak burada kendilerine meskenler edinip yönetmeye başladı. Kimisi adaları, kimisi ana toprakları yönetti. Sonunda savaşı kaybetmiş görünüyorlar çünkü getirdikleri ejderhalar bir zaman daha varlıklarını sürdürseler de kendileri ölmüş. Kalan ejderhalar da muhtemelen zaman içinde katledildi. Westeros hikayelerindeki ejderhalara şöyle bakarsak, Westeros'ta Mornusor Galagond'un adil hizmetçiyle bir ejderha öldürdü. Crackbones'un bir ejderhanın boynunu düğümledi ve ayna kalkanlı Serwyn'in ejderha Urax'ı öldürdüğü söylenir. Ejderha katili Davos menzilde sevilen bir kahramandır. Dikkat ederseniz bazı ejderhaların isimleri var ama bazılarının yok. İsim sahibi olanların muhtemelen sürücüleri vardı ve o dönem bilinen ejderhalardı. İsmi olmayanlarsa sürücüsüz vahşi ejderhalardı. Elbette bu hikayelerin çoğu kahramanlar çağına ait. Sözüm ona Andal'ın gelişi öncesinde. Oysa bazı figürlerin Sir ünvanlı şövalyeler olduğunu görüyorsunuz. Şafak İmparatorluğu serimde Andal'ların muhtemelen 2 kere geldiğini anlatmıştım. Biz daha çok son gelişlerin hikayesini biliyoruz. İlk gelişler ise unutulmuş duruyor. Uzun lafın kısası Hightower ve diğer kadim hanelerin zamanından önce Westeros'a gelen ejderhalar ve sürücüleri vardı ve bunlar muhtemelen ötekiler ve çocuklarla savaştılar ve ilk insanlar da geldiğinde onlarla da karşı karşı gelmiş olmaları muhtemel görünüyor. Fakat neticede öldürüldüler ve kalan ejderhalar da zaman içerisinde katledildi. Böylece en geç uzun gece sonrası bir dönemde Westeros'ta ejderha soyu tükendi. Şimdi bir kehanete dikkat kesilelim. Rahip Bart'ın Valyrialıların Westeros'a rahiplerinin dar denizin ötesindeki topraklardan insanlığın kıyametinin geleceği kehanetinde bulunmaları nedeniyle geldiklerini iddia ettiği bilgisini hatırlayın. Bu bahsedilen insanlığın kıyameti bilgisi ne zamana dayanıyor? Valyria döneminde Fetih'ten 314 yıl önce Ejderha Kayası inşa edildiğini bilsek de Targaryenların ya da Valyrialıların
Westeros'ta baskın bir varlığı bilinmez. Uzun gecenin 5000 sene önce gerçekleştiğini ve o dönem Valyria'nın bebek adımları adlı bilgisi yazardan gelmiştir. Yani o ilk dönemler muhtemelen uzun gecenin hemen öncesinde Valyrialılar bu kent bilgisiyle ejderha alıp gelmeye başlamış olabilir. Aynı Şafak İmparatorluğu'nun insanları gibi. Bu insanlığın felaketi kıyametinin ötekiler ve uzun gece olduğu, hatta yüksek ihtimalle bir çeşit Azar Ahai öncesi gibi bir kainatın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir iddiada bulunabiliriz. Fatih Aegon'un da uzak kuzeyden gelen bir felaketi rüyasında gördüğünü ve buna Buz ve Ateşin şarkısı dediğini hatırlatalım. Uzun lafın kısası ötekiler ve uzun gece meselesi Azor Ahai kenetinden bir öncesine dayanıyor. Valyria rahipleri muhtemelen Kızıl Rahipler gibi alevlerin içinde bir şeyler gören yahut ejderha rüyaları gören insanlar olabilir. Neticede gördükleri şey onları korkuttu ve Westeros'a girerek kendilerince tedbir aldılar ve savaşlar, mücadeleler oldu. Elbette olan bitenlerin ayrıntısına ve olayların başlangıç noktasına, ilk taşı kimin fırlattığına vakıf olmamız şu aşamada mümkün görünmüyor. Lakin Güneyli itirazı kuramına bakarsak ve doğru ise Hightower'ların bugünkü ejderha karşı tutumunun kökenlerinin bu geçmiş yıllara dayandığına inanıyorum. Şimdi ikinci bölümde Rhaegar'ın Hightower'a bakalım ve kendisini neden kuleyi kapattığını ve orada ne yaptığını çözmeye çalışalım. Şimdi 4. kitaba geldiğimizde Euron Greyjoy liderlik ettiği demir doğumların menzile yönelik akınlarını okuyoruz. Sam videosunda da söylediğim gibi eninde sonunda Eskişehir'in düşeceği, hatta Arbor'un da elden çıkacağı ve diyarın hızla parçalanma sürecine gireceği görüşündeyim. Daha önce de demir doğumların Eskişehir'e sızma girişiminin olduğunu duyduk. Bana kalırsa bunlar daha çok şehrin güvenliğini test etmek içindi. Lakin işin tuhaf tarafı şu. Burnunun dibinde böyle bir tehdit varken Leighton Hightower 10 yıldır kendini yüksek kuleye kapatmış durumda ve bu tehditle ilgilenmek yerine kızıyla birlikte gizemli büyük kitaplarına gömülüyor. Komutayı tamamen büyük oğluna bırakıyor ve oğulları demir doğumlu tehlikesiyle boğuşurken baba ve kızı da büyücülük peşinde. Peki sebep nedir? Leighton için demir doğumlar saldırısı ve tehdidi yeni bir şey değil. Belki de Lord Hightower bu sebeple onları çok da dikkate almıyor olabilir. Kadim tarihlerde demir doğumlarla savaşı da olmuştu ve elbette ejderhaların dans döneminde Kızıl Kraken menzil kıyılarını yağmalamıştı. Fakat son 100 senede bir karşılaşma olmadı. Greyjoy isyanında gemiler menzile gelemeden durdurulmuş ve sonlandırılmıştı isyan. Elbette küçümsenecek bir durum yok ortada. Euron adamlarını menzile saldı, hatta Kalkan Adaları işgal edildi. Dahası şehre sızma girişimi oldu. Yani durum gayet ciddi. Neticede oğulları durumun ciddiyetini farkında olduğuna göre babalarını bu konuda bilgilendirmediklerini iddia edemeyiz. Buna rağmen neden Lord Harrington kendini kuleye kapatmaya devam edip büyük kitaplara başvuruyor? Önce ne gerekçeyle 10 senedir kalesinde olduğuna bakalım. Bunun için psikolojik gerekçeleri inceleyeceğiz. Elimizde adam hakkında çok bir bilgi olmadığı için söyleyeceklerin tahmin ötesine geçemeyecek şüphesiz. Öncelikle akla ilk olarak dışarı çıkma korkusu geliyor. Yaşanan bir travma sonrası dışarı çıkmanın tehlike olduğunu hissedip korkuyla kendini kalesine kapatmış olabilir. Bu genelde bir saldırı ve benzer durumlarda sonra ortaya çıkıyor. Kalesi onun için güvenli ve kontrol altında tutabileceği bir alandır ama dışarısı ölümle eşdeğerdir. Bildiğim kadarıyla travmatik bir durum söz konusu değil. Sadece Greyjoy isyanı var 10 sene öncesinde ama evvelde söylediğim gibi menzili hele ki Eskişehir'e ulaşan bir ucu yok. Yine de etkilenmiş olabilir mi? Belki ama çok ihtimal vermiyorum. Bir diğer ihtimal de Lord'un paranoyak bir kişiliğe sahip olması, dışarıda öldürüleceği korkusu gark etmiş olabilir. Tabii gene bunu tetikleyen küçük de olsa bir şey olma ama bilgimiz yok bu konuda. Yine de isyan sonrası düzenlenen turnuvada Lord'un göründüğünü biliyoruz, hatta Jorah'a kızını veriyor. Tabii adam kendini muhtemelen turnuva sonrasında kapatmış olabilir. Netice bu da çok kafama yatmıyor ama dedim ya, hiçbir bilgimiz yok hayatıyla ilgili. Bu sebeple fikrimin dayanağı da elbette yok. Haliyle şimdiki söyleyeceklerim de ihtimalden öteye gitmeyecek ama kafamın psikolojik faktör ihtimaline göre daha çok yattığını söylemem gerekir. Leighton Hightower'ın güneyli itirazı kuramına göre Hisar'la beraber Westeros'taki Lord'ları Targaryen'da devrimi noktasında komplo hazırladığı ve uygulamaya geçirdiğini doğru farz edersek, ejderhaların ölümü de basit sebeplerle dayanmak yerine Üstad Marwyn imasındaki gibi Hisar'a ve dolayısıyla Hightower'a dayanmakta. Oşan'ın sözünü hatırlıyorsanız kuyruklu yıldızın ejderha demek olduğunu ve bunun iyi bir şey olmadığını söylemişti. Sur ötesinde yaşamış
Yakın ataları muhtemelen hiç ejderha görmemiş olan bir yabanı bile ejderhaları kötü bellemişse varın onlarla defalarca yüzleşmiş olan Hightower ailesi ne düşünüyordur? Özellikle de Şafak ve Karamanlar çağında bahsedilen ejderha hikayeni hatırlayın ve tabii ki tespitlerimi de. Ne varsa olay bu dönemlere dayanıyor kanımca. Büyü bu hanenin yabancı ve uzak olduğu bir şey değil. Her ne kadar Hisar büyüden nefret ediyor olsa da. Hisar'ın ilk üyeler arasında büyücüler olduğunu da biliyoruz ve zaten Leighton ve kızı da büyü kitaplarına başvuruyor. Üstadlar değil belki ama hane üyeleri için büyü çok kötü bir şey değil gibi ama ejderhalar ve onların ateşkan büyüsü büyük bir sorun tehdit olabilir. Şimdi büyüye inanan bir ailenin mantıken ötekilerin varlığını reddetmesini de beklemezsiniz. Bana çelişkili gelir en azından. Görüşlerini bilmesek de odaklandıkları yegane tehdit ejderhalar gibi görünmekte. Belki sorun kalkan vazifesi göreceğine güvendikleri için de çok dert etmiyor olabilirler tabii. Ötekiler de eşit derece kötüyse onlar için acaba Hightower hanesi buz ve ateş savaşının varlığına tepkili bir figür olabilir mi? Hisar üstadların aksine Septim Bart'ın mevsimlerdeki dengesizliğin büyüsel faktörlere dayandırdığını biliyorsunuz. Ki bu doğru bir bilgi. Hightower hanesi de buna inanıyor, biliyor olabilir. Bu durumda iki tarafın varlığı bir tehdittir ve insanlığın yaşaması için ikisi de durdurulmalıdır. Ötekiler için sur vardır. Geriye ejderha kalıyor. Belki de ötekilerin devam etmesini öne geçmek için ateş tarafının yok edilmesini gerektiğine inanmış bile olabilirler. Durumun ardındaki sebep her neyse Leighton için mesele Targaryenların sürülmesi, ejderhaların öldürülmesi ve ateş büyüsünün yok edilmesiyle bitmiş görünmüyor. Belki bir kehanet, belki bir ölsezi, belki tüm bu kaynaklara erişebilen bir karakterin uyarısı. Bilemiyorum. Leighton, Greyjoy isyanı döneminde kendini kuleye kapatmaya karar veriyor ama psikolojisi bozulduğu için değil. Kadim bilgileri araştırmak, öğrenmek, çözmek ve korktuğu gibi olursa tedbir alıp savunmaya geçmek için. Yani demir doğumların saldırısı Leighton için önemli bir mesele değil. Daha büyük bir tehdit var ve 4. kitap açılışında gördük ki ejderhaların varlığına dair haberler Eskişehir'e ulaşmış durumda. Yani Lord Leighton'ın 10 senelik hazırlığı, aydınlanma çabası ve benzeri şeyler haksız yere boş yere değil. Ejderhalar yeniden doğdu ve sürgüne gönderen Targaryenlar Westeros'a dönmek için gün sayıyor. Tehdit büyük ve durdurulması gerekiyor. Bu sebeple şehrin savunmasını oğlana bırakıp kızıyla beraber iyice büyük kitaplarına gömüldü. Ejderhaları durdurmak ve belki yaşanacak savaşları durdurmak için büyüsel çareler vesaire arıyor. Neticede ejderhalar 150 sene önce ölmüş. Nasıl yapıldıysa bu bilgi sadece yüksek ihtimal Ejderhaların Ölümü isimli kitapta mevcut. Lord'un eskiden üstadların bunu nasıl başardığını öğrenmesi gerek. Evet, Jaqen'ın çalmak için geldiği kitap şu an bir tane cam mumla beraber Lord Leighton'ın yanında yüksek kulede olabilir. Eğer tahminlerimde biraz bile haklı çıkarsam Hightower hanesi seride sandığımızdan da daha ilginç ve ilgi çekici bir konuda yer alıyor. Sam'in Eskişehir ve Hisar macera ile bir gizem daha da aydınlanacak inşallah. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Hightower hanesi diğer kadim haneler gibi sadece köklü ve güçlü basit politik figürler mi? Yoksa çok daha gizemli etkenler mi devrede Starklar ve Targaryenlerde olduğu gibi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin lütfen. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.